Ozan. Emekliyiz. Ve emekliyiz şimdi. Bekliyoruz. Her zamanki gibi. Bize değil herhalde. Kimse yok. Sınav var mı? Bir şey sorabilir Tabii. miyim? Burada en büyük kütüphane açılmış. Hangi tarafta? Cumhurbaşkanlığının içinde Evet. değil mi? Aha. Cumhurbaşkanlığından yukarı çıkmanız Ha, gerekiyor. tamam. Evet. Ama Sonra çok uzak, bayağı uzak ya. kaç uzak mesela? 30 Yani dakika. vasıtayla gitmek gerekiyor herhalde. Vasıtayla Ay, gitmek, arabayla gitmek. Dolmuş. Ama hangi otobüs vasıta gitmiyor. Ama bu taraftan yukarı çıkacaksınız. Devam edin. Tamam, yere beni bulursunuz. Tamam. Tamam, teşekkür Rica ederim. ederim. İyi günler. Ne yapıyoruz? Sloganım diyorsun yani. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı abi? Neden? Siz iğnersiniz. Nasıl başladınız? İşin esprisi. Merhaba. Hayvan eti yemiyoruz arkadaşlar. Kullanmıyoruz. Hiçbiri. Hayvan sıvılarını da kullanmıyoruz. Yumurta da yemiyorsunuz. Evet. Yok. Tamamen şeyden kurtuluyor. Biz çünkü hayvanları kullanırken hayvanlar acı çekiyorlar değil mi abi? O konuda hemfikiriz herhalde. Ya şimdi senin dediğin olay çok uzun tartışmak lazım. Yani Tartışmak senin değil de biz sadece tartışmak değil, bilgilendirmek konuşma, için, evet. bilgilendirme amaçlı. Biz Tartışmak sadece derken yani, evet. fikir alışverişi yapmak lazım. Çünkü ya bu bir tercih meselesi. Yani ikisi de İlla ki evet. tercih meselesi. Fikir alışverişi yapmak. Evet, Tartışmaktan evet. ziyade dediğim o yani. Evet. Tartışmak derken. Ya vegan, ben 5 yıldır veganım. Yani bayağı Bak, uzun süre bu oldu vegan hayvanlar olmak. ticari amaçla üretilmesin dersen sonuna kadar katılıyorum. Ticari amaçla üretip ondan sonra yiyoruz biz olayı. Evet. Hiç üretmiyorum. Şimdi bir Evet. tane inek, bir tane büyükbaş koyun falan bu olduğu zaman insanlar o binlerce, tonlarca balık çekiyorlar. Kimse ağzını açmıyor. 1 trilyon. Her yıl 1 trilyon. Tonlarca, Tonlarca. gemilerce, milyonlarca Evet. ton. Ve denizden bunun balık yarısını da büyükbaş hayvanları yem olarak kullanıyorlar. tonlarca çekiyorlar. Kimse ağzını açmıyor. Hı hı. Evet. Hiç hayvan hakları falan ben görmedim balıklar Evet. üzerinde. Ama Çok orada faydalı ekranda Evet. kullanıyoruz, Çünkü onlar bir bir tane malı... örnek veriyorum. Odacan köpeği küçümsediğim Evet. için falan Ha, değil. yok. Tabii ki. Sokakta köpeğin birine bir tane tekme. Vay efendim hayvan hakları. Ya Evet. yüz binlerce ton balık öldürüyor. O da hayvan, o da 1 hayvan. trilyon. Her yıl öldürülen 1 Kızıyorum, trilyon. ona çok. Evet. Ha bu şey dersen, Ya bir et, köpeğe süt gelince- ürünlerine evet. dersen o da zaten dediğim gibi ticari anlamda üretilmesi. Abi şimdi biz onları Almayalım. kullanıyoruz ya. Kullandığımız sürece insanlar onları birileri mal olarak görüyorlar. Yani biz ne kadar iyi niyetli olsak da sonuçta o bir mal olduğu için onu birisi üretiyor. Ticari anlamda Evet. üretilmese Evet. dediğim ürünlerin hiçbiri olmaz. Bunu adam alıyor, besliyor ticari anlamda. Aha. Mandıra yapıyor bilmem ne Evet. onu yapıyor. Trilyon. Ha. Para yıkıyor. Evet. Ondan diyor ki bunun ben sütünü satmalıyım diyor. Etini satmalıyım. Tüketim de var. İnsanlar da Evet. tüketiyor. Para kazanmalıyım. Evet. Bu Para kazanmak hayvanları gerekiyor. ticari anlamda kullanmasak, bıraksak inekleri yayılsa eski usul. Evet. Avlasak yesek bak hiç ağzını açmayacak. Ne demek Ha, istediğimi anladım. anladın mı? 65 milyar abi. İhtiyacımız yok. Hayır. Aslında biraz Hayır. onu anlatmaya Ha, Ben çalışıyoruz. anlıyorum. Siz tamamen şeydesiniz ama ben Günümüzde ben belki kullanmıyorum. eskiden insanlar zorunlu olarak belki hayatta kalmak için bunu Yapıyorlardı. Ama bugün günümüzde bir başka canlıya yani hayvana zarar vermeye ya da onu
kullanmaya mal olarak hani sizin söylediğiniz gibi ister kiloz otlatırız ya da bir yere kapatırız, kullanırız. İkisi de hemen hemen aynı oluyor mal olma Mal açısından. meta anlamında. Evet. Meta sonuçta. Meta yani Sonuçta- sonuçta. Ticari. Onu zaten başkasının hayvanını öldürdüğünüz zaman da zaten mala zarar vermekten size ceza veriyorlar yani. Evet. Yani onun adı mal oldu. Mal olduğu için. Bak siz arkadaşlar, ben vegan değilim, size Evet. de karşı değilim. Evet. Sözünüzü Aha. kesin. Bu işe de Tabii, karşı tabii. değilim. Lakin bu hayvan haklarını savunurken veganlığın içinde bu balıkları lütfen gözünüzü. Evet abi biz hepsi hiçbirini kullanmıyoruz. Nasıl var bakın. Bak Et, tavuk, balık, balık, peynir, yoğurt, bütün Onu hayvanlara. anlıyorum ben. Et, balık, süt ürünleri, hayvan değil mi? Biz bütün hayvanlardan Balıkları, bahsediyoruz. haklarını Aha. koruma Evet. anlamında biraz daha aktif olursanız sevinirim. Yani işte aslında burada bilgilendirmek, insanlarda Şurada bir farkındalık iki tane yaratabilmek. köpek var. Bak biraz önce de verdim. Evet. Gitse şuraya bakın köpeğe vursa. Vay hayvan hakları sen bunu Evet diyorsun. ama mutfağında yemek yiyor. Tabağında 100 var. Binlerce, milyonlarca balık çekiyorlar o okyanuslarda. Evet. Evet. 1 Bunların trilyon. hakkını hiç Her yıl savunmuyor. öldürülen balık sayısı 1 trilyon. Hiç Fazla. hiç Fazla hatta. savunmuyor. Evet. Yok. Biz de onu dillendirmeye Hatta böyle çalışıyoruz. sokakta birisi deniz kıyısında birisi balığı alıyor, yemiyor, kediye atıyor. Yani Onların hiç hakkını hiç hakkı savunmuyor. yok. Balıkların O da can, özellikle o hiç da can. hakkını Neden öyle bir savunmuyor. şey yapıyorsunuz yani? Ona çok kızıyorum. Evet. Evet. Dünyada sırf yemek için halbuki ihtiyacımız yokken az önce belirttiğim gibi alışkanlıklardan dolayı sürdürdüğümüz ve hayatına son verdiğimiz kara hayvanı 65 milyar, trilyon, 1 trilyondan fazla da deniz canlısı. Balıklara çok kızıyorum. Ciddi Ben de çok kızıyorum. Balıklara Özel, yani evet. kızdığım kadar başka bir şey. Çünkü Hissetmiyor diyorlar onlar. Bir Öyle de bir hissetmiyor diyorlar. avlanma- Pasketeryan dedikleri bir şey var mesela. Sadece balık yiyorlar. Sanki balık canlı değilmiş gibi o da davranıyorlar. ayrı bir grup. O da ayrı bir grup. Halbuki onun en çok sinir hücreleri nerede biliyor musunuz? Ağzında. Dudaklarında, şurada, şu bölgede. Onunla hissediyor. Onunla yutuyor. Oraya kanca tak. Evet, kanca bakıyor, takıyorsun. acaba yiyecek mi diye en çok sinir hücresi burada ve biz buradan onu canını acıtıyoruz. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. İlgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Bizi takip edebilirsiniz. O sosyal medyadaki biziz Vegan Sanat. Vegan İsterseniz- Sanat. Evet. Instagram'da Instagram'da var. bir şey sorabilir miyim? Zaten aldım. Ha, onda Twitter, Facebook hepsinde var. Geçer. Instagram'dan takip edin. Çok sevinirim. Arkadaşlar balıkları lütfen. Tamam. Yani bak ben diyorum mesela vegan değilim. Et ürünlerini Ha. yiyorum. Yumurta, şurada. Hepsi. İşte hiçbirini tüketmeyelim diyoruz. Balıkları da tüketmeyelim, onlara da zarar vermeyelim bak, insanlara, tavuk- doğaya. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ticari anlamda ürettikleri için Evet. tüketim hızlı. 20 milyar her yıl tavuk biliyor musunuz abi? Her yıl tavuk nüfusu. En büyük ithalatımız. Evet. Türkiye'nin dışarı sattığı En büyük ithal. Evet. Maalesef. Balık, tavuk. Ya, tavuk. Ne kadar çok çektirdi, acı çektirdiğimizi düşünün yani. Gece gündüz ışık altında. İki ayrı konuşmayayım diye durdum da. Şey sordu da protein çeşitlerini, amino asitleri anlatıyordu. Evet. Bütün, belki siz de buradayken beraber anlatmış olurum. Bütün amino asit çeşitleri ihtiyacımız olan esansiyel amino asitlerden 8 Aha, tane. sizi buldum, buradan takip edin. edin. Çeşidi var. Sizi gördüm. Evet abi. Yani hayvansal. Çok seviniriz. Oradan da soru sorarsanız. Kahvaltı falan da düzenliyoruz. Hepsini alıyorsunuz. Nasip ya diyorum ya bak ben vegan değilim. Aynı şekilde Evet. bazı Karşı dedim. bitkilerde de bu var. Yani Anladın mı? abi çünkü hayvan hakları veganlıkla başlıyor biliyorsunuz. Yani bu bir temel. Allah. Abla seni dinleyeceğim. O sana dönmeyeceğim. Sohbet güzeldi. Birbirimizle Boğmayalım. ben de sizi merak ediyorum. Abi kuru fasulye pilav yediğimizde bütün amino Abi, asit çeşitleri İhtiyacımız yani yok protein aslında kaynağı- yani. Sadece damak tadı o hayvan. Çok klişe bir şey söyleyeyim mi? Bitkiler canlı değil. Şimdi Hadi abi bakalım. o bitkiler konusunda Birçok vegan tamam. sporcu var. Canlı Yani değil canlı. mi? Ha, Biz ben- o klişe, konuda ben sana soruyu hemen hiç söyleyeyim. yok gerçekten Bitkiler bu canlı değil mi diyorum. aslında veganlarla vegan olmayanlar arasındaki en büyük tartışma konularından bir tanesi. Değil mi? Hak En veriyorum klişesi. canlı ama onların diyor ki bak bilim adamları şöyle diyorlar abi. Şimdi biz onlar fotosentez diye bir şey yapıyorlar. Biz gözümüzde görmüyoruz. Dolayısıyla bilim adamlarına bu konuda güvenmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? İlla ki, tabii. Bilim adamları diyor ki onlar hakkında sinir sistemi olmadığını, merkezi sinir sistemi ve sinir bilgileri toplayacak bir merkezleri olmadığı Anladım. için. O senin dediğin de ben şimdi bir belgeselde izledim. Evet. Yoksa Hissediyor abi. Onu hisset. anlatacağım. Ha, Acı. Kırmızı bir gaz veriyorlar tamam mı? Zehirli. evet. Bir tane çiçek ya da bitki. Fanusun içinde kırmızı bir gaz veriyorlar.
Çiçek ondan etkileniyor. Zehir olduğu için büzüşüyor. Evet. Daha sonra açıyorlar. Zehirsiz bir kırmızı gaz veriyorlar. Zehir olmayan Aha. kırmızı bir gaz veriyorlar. Bunu izlersiniz belki. Bulursunuz. Evet. Çiçek direkt hemen kendini büzüyor. Bak. İkinci de zehirsiz gaz. Birinci de şey aldı. Öğreniyor yani, öğrenme canlının duygusu var, yanına evet. geliyor. Aynı şeye geliyor. Ona şöyle diyorlar, hatta ilgini çekerse Bitki Zekası diye bir kitap var. Onlara duyu Alacağız, yanımıza getireceğiz bir dahaki sefere. Söz veriyorum. Duyuları var. Yani Hissediyorlar işte, ben onu şöyle, anlıyorum. her yerinden Her duyuları yerinde var. ama. Yani yaprağında da aynı duyular var. Tepki veriyor, kendini adapte edebiliyor bu Adapte. sayede ve çok iyi bir hayatta kalması da mümkün. Yaprağını koparırsanız hayata kalabiliyor yine. Yani ne yapıyor? Başka taraftan nefes almaya, yani oradan Yani, ama da hani, fotosentez yapıyor. yok biz ben. Ha. Yok abi, çok güzel bir soru sordun. Gerçekten çok güzel bir soru. Kafasını yaptıysa da canlı değil mi diyor. Oradan mı ödülmüştür? Onlar da canlı. İllaki bir şey demiştik ama burada asıl konu hayvanlar insanlar gibi duygusal olduğu için Evet. bunların canını yakma. Yakma, evet, evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür Arkadaşlar, ederiz. kendinize iyi bakın. Çok Ben teşekkür ederim. edeceğim. Tamam. Ama belki Kahvaltı değil, falan belki düzenliyoruz bunu abi. bekleyeceğim, haberiniz Tamam. olsun. Olur. Ya o sizin kendi tercihiniz ama şeysiz, acısız da bir dünya olabilir. Yaşayabilirsiniz. Abi bak, Bu zor değil Sizce yani. Siz uğraştığınız için Evet. çok büyük kutsal bir görev. Ona bir şey demeyeyim de. Sokak hayvanları, dediğim gibi balıklar vesaire, bunların üzerinde daha doğrusu insanları bilinçlendirip sadece eziyet ettirmemeyi öğretsek mi? Abi ölürken eziyet görüyorlar ya. Mecbur. Çünkü başkasının yan yana sıraya giriyorlar. Onun acısını görüyor. Av, çığlık falan. Çok Hayatta anlatamam. Tamam. kaçmaya çalışıyor. Sizi sigarayla boğmak istemiyorum. Tamam. Konuşurduk. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Arkadaşların sorusunu devam edelim. Abi biraz çok güzel. Yani bütün ihtiyacımız olan şeyleri alabilir miyiz diye soruyorlar. Besin Evet. kaynağı. Ben 5 yıldır veganım. Bu şekilde besleniyorum. Yani hiçbir hayvan sıvısı tüketmiyorum. Bisikletçi de. Bisikletçiyim bu arada. Game Changer diye bir belgesel var. Muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Bunun fotoğrafını çekebilirsiniz. Bu normal internette de var. Arnold Schwarzenegger'i biliyorsunuz. Onun yönetmenliğini yaptığı bir film. Kendisi de vegan bu arada. Aslında vegan beslenmenin spor üzerindeki etkilerinden bahsediyor. Sporda veganın ayrıca sporculardan bahsediyor. Şimdi bizim çoğu doymuş yağ diye bir şey var o şeyin içinde. O doymuş yağlar daha kolesterolle birleşince bütün damar tıkanıklığı yapıyor, damarları sertleştiriyor. Dolayısıyla yeteri kadar oksijen ve besin taşıyamıyor o şeyleri, hücreleri. Öyle olunca da hücre beslenme ve erken ölüm sebep oluyor. Yeteri kadar performans gösteremiyor. Hatta aynı gün içerisinde bile performans yapıyorlar. O belgeselleri tıbbi olarak anlatıyor. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Yani çok Aslında çok günümüzde popüler olduğu için o belgeselden bahsediyoruz özellikle. hatta Alabiliyorsunuz, bütün amino asitleri alabiliyorsunuz. bazı sporcular o dönem şeye geçiyorlar. Vegan beslenme, kişisel beslenme. Kişisel beslenmeye geçiyorlar. Aslında biliyorlar. Birkaç konuşmamışlar. Hayvansal besin daha çok yüksek. Çok alınan takviyeler çok yoğun hayvansal yediği için genç yaşlarda vefat eden, kalp krizi geçiren bir Evet, kalp krizi biliyorsunuz, kalp krizi yaşı da çok gençleşti. Bunun sebebi de aslında hayvansal gıdayı daha çok fazla tüketmemizden kaynaklı. Peki abla bu mesela hani yemesek de hayvanı öldürerek yiyor. Evet. Bu biz yemesek de hayvan ölüyor yani. Evet. Yani etçil hayvanlar da, beslenen etçil hayvanlar da var. ama içiler daha çok şu an bir çok olumcu kırıcısı olarak bakarsak ama az da olsa etçil hayvan var. Şimdi etçil hayvanların doğası gereği onu yemek zorunda. Çünkü yemezse aç kalıyorlar biliyorsunuz. Yaşayamıyorlar. Hayatta biz hepçil bir şeyiz. Yani biz bir de üst akılız. Aslında yediğimiz şeylerin yavruları var mı, yaşam ortamları nedir, biraz da vicdan diye bir şey var içimizde. Yani düşündüğümüz için üst akıl olduğu bilgileri gelecek nesillere aktarabildiğimiz için aslında bir bilincimiz var. İyi kötüyü Evet, kötüyü sorguluyoruz. bilmemeye çalışıyoruz. Bir canlıya zarar vermemeye çalışıyoruz. Kimse durup dururken kötü olmak istemez herhalde. Bir taraf, yani dolayısıyla siz aslında bir hayvanı yemek olarak görmeye devam ettiğiniz sürece aslında çok da iyi olduğunuzdan bahsedemeyiz, öyle değil mi? Yani. İki dağ başında kaldık. Hani öyle ölebiliriz. Hayatta kalmak için canlı
Evet. Hatta insan insanı da yiyebilir daha başında. Yani o da normal. Yanlış anlamışlar. Bir şey sorabilir miyim? Dini düşüncenizi. Evet. Yani evet. Yani bir elhamdülillah. Müslüman. Evet. Tabii. Abi ama Allah Kurban Bayramı'nı bir Kur'an'da açıklıyor. Yapması, hani gücü yeten herkesin yapmasının farz olduğunu söylüyor. Farz Ve değil, hayvanları, vacip. Yani parası olanların yapması. Vacip. Vacip. Farz değil, vacip. Ama gücü yetenlerin yapması. Farzın 5 grubu var biliyorsunuz. Ben Hayvanları da- dini bir ya ben Müslüman olduğumu söyleyebilmek için aslında şehadet getirmem gerekiyor. Namaz kılmam lazım, oruç tutmam lazım. Hacca gitmem gerekiyor, zekat vermem gerekiyor. Bu beşini yaptığım sürece ben aslında Müslüman vecibelerini yerine getirebiliyorum. Öyle değil mi? Yani öbürleri aslında vacip. Yani Hz. Muhammed SAW yatıyor o zaman ama Hz. Muhammed zamanında deveyi de biliyorlar biliyorsunuz. Şimdi deveyi biliyor musunuz? Hiç kimse ulaşımda deveyi kullanmıyor. Dolayısıyla aslında biz kurban vecibelerimizi başkalarına hediye ederek de yapabiliriz. Hediye anlamı. Arapça kelime Arapçadan geliyor biliyorsunuz kurban. Ve hediye anlamına geliyor. Size ait bir şeyleri fakirlerle paylaşabilirsiniz. Yakınlaşmak. Değerli bir şey bize. Paylaş. Arabanızı da verebilirsiniz. O da bir Peygamber var. Yüksek bir sayfalara da Yani ben de çok ilgilediğimi düşünmüyorum. Estağfurullah. Yeterince araştırma yapmadığımı düşünüyorum. Ya biz de değiliz aslında. Bizim ailemiz değiliz. Çok Adam- gelmiş öğrendik. 10 tane oğlu olursa birine Allah yolunda bağışlayacağını kurban edeceğini Davut söylüyor. Peygamber. Evet. Allah bu sırada kaçırıyor. Ondan sonra yanlış bilmiyorsam eğer Kur'an'da da yani hayvanların Hediye bizim veriyor. için, Yine Allah'a hediye bizim veriyor. için yarattığını Evet. Yani. Biz zaten o konuda hiç şey bilmiyoruz. Helal ya bütün hayvanlar yani yiyebileceğimiz şeyler hayvanlar kitapta yazılmış zaten. Geri kalan bütün hayvanları da kullanabiliyoruz. Helal yani bizim için hayvanlar kullanmak helal. Fakat dediğim gibi Allah bize bir de vicdan vermiş. Onunla ilgili ayetler de var mesela. Yani bana kul hakkıyla gelme. Siz Abi her şeyin yaratıcısı, kainatın sahibi. Yani bize bunu helal kılmışsa onun da bir bildiği vardır. Bir şey Evet. açısından. Belki ama işte bizim onunla ilgili gördüğümüz gibi ayetler de var yani. Kulları da yabancı. Canlar acımıyordur belki bizim gördüğümüz gibi. Sonuçta bizim için yaratmış ve helal. Sizce acıyor mu peki? Ben size Yani- onu söyleyeyim. Ben inanın ben bilemiyorum. Ağlıyorlar. Aynı şekilde hayvanlar da birkaç ayrı daha var. Size mesela kuştan bahsediyor. Ondan sonra size zarar verirsen o sonraki yiyecek ve Zevk için avcılık yapılmaz. Aç kaldım. Merhaba. Instagram'da görüyordum sizi. Öyle mi? Evet. Ay, çok sevindik. şu an alışkanlık. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa cevaplayabiliriz. Konuşmak bir şey değil. Ya bana yanlış anlamayın. Ben hani veganlık bana saçma geliyor. Hani şimdi vejetaryenler yine bizi anlıyorum. Ama veganlık yani Şimdi felsefe zaten veganlık biliyorsunuz. Felsefenin pek çok felsefelerde bize de saçma geliyor aslında. Ya bu felsefe biçimi yani düşündüğün gibi yaşamakla ilgili. Aslında siz kendinizi iyi bir insan olarak nitelendiriyor musunuz? pek de iyi olmaya Çalışan insanlardan. insan. İşte bu da aslında tabakta başlıyor. Yani siz şimdi başkası sizin adınıza birileri orada mezbahada kesim yapıyor. Sizce Ya, doğru mu bu? Şimdi vejetaryen değilim ama şöyle Evet. hani vejetaryen, şimdi veganlık da şu mantığıma ters geliyor. Hani yumurtayı tavuğun kendi şeyi yaptığı bir şey. Yani nitelikle sömürme hani mantığıyla o tavukların ışık altına yetişmesine ben de karşıyım. Ama mesela normal bir ineğin sütünü almak neden yanlış? Şimdi biz onu yani inek biliyorsunuz hayatı boyunca 2 kere doğum yapar. Evet. Süt almak için de ne yapması gerekiyor? Yavrusu olması gerekiyor. Biz onu zorla boğanın spermini alıyoruz. O spermi bir adam tarafı vasıtasıyla ineğe
şey yapıyoruz, enjekte ediyoruz. Sonra yavru olduktan sonra erkekse hemen kesime gönderiyoruz 6 ay içinde. Biliyorsunuz düve çok kıymetli bir erkek, düvelerin eti çok kıymetli olduğunu söylerler. Kızsa aynı süreç onun için de geçerli oluyor. Bir sene boyunca sütünü biz yavrusuna vermeden kullanıyoruz. Bir sene sonra bu işlem bitince tekrar dönüyoruz. Yani bu işlem 5 kere sürüyor ve 5 kereden sonra sütü azalmaya başladığında onun artık yetersiz bir şey olduğunu, mal çünkü o bir mal olduğu için onu mezbahaya gönderiyoruz. Yani sorun zaten onun komple entegre olması. Peki tavuk mantığında ne gelir bilmediğim için hani Evet, tabii biz de zaten farkındadık ya. Yani sizi yargıladığımız için Yok, değil. yok, Bu, evet, evet. ya bu sadece biz veganlık hakkında size Evet. bilgi verebilmek için zaten buradayız. Tavuk da biliyorsunuz Hindistan'da yarı uçabilen bir kuş olarak yaşıyormuş zamanında. Onu Evet. zaten sonra evcilleştirmişiz. Daha buraya kadar getirmişiz gemiciler falan zamanında. Şimdi biz onu ya son 40 yılda 1 kiloyken tavuk 44 kiloya çıktı Evet. en son şeyden. Genetiğini değiştirdik. Daha çok ürün versin diye. Hatta Boyler diye bir tavuk markası tavuk cinsi yarattık biliyorsunuz. Onları hiç kımıldatmıyorlar mesela. Evet. Onların yanlarından sağından solundan sürekli varisler çıkıyor böyle. Zaten bir Ve süre 15 sonra 2 hafta sonra kesime götürüyorlar. Evet. Yani onlar daracık alanlarda yaşıyorlar, kötü koşullarda yaşıyorlar, birbirlerini yiyorlar, arkadaşlıklarını yapamıyorlar, yavrularını büyütemiyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Onlar sadece bize et olarak yaşıyorlar. Yani bu etik değil bizce. Dedim yani zorla birisi hayvanı siz kullanıyorsunuz. 1800'lü yıllarda nasıl kölelik vardı biliyorsunuz. Yani kölelik, her evde 2 tane köle olmadan insanlar birbirlerini ayıplıyordu. Kölesiz yaşanır mı falan diyorlardı Amerika'da. Bize önem geldi. Köleliği, hepimiz artık insan köleliğinin kalkmasını istiyoruz. Sonuçta şimdi de Türk köleliği var. Bu da bir Türk köleliği şekli değil midir? O sizin adınıza orada duruyor. Bir zamanı gelince de onu birisi kesiyor içinden. Yani zor koşullarda yaşadıktan sonra zor şekilde. Yani çünkü o makine olduğu için hiç acı hissetmiyor adamlar. Böyle cırt 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 kesiyor. Yok estağfurullah. Böyle aynı anda yapıyor muyum diye konuşmayı. Sordu da hani veganların genel olarak amacı ya da şeyi nedir diye. Hani umarım dedim daha yani şu an bir gözüküyor ileride. Ya bir farkındalık yaratalım. Şu anda Türkiye'de, dünyada %10'un altında bir grubuz biz, vegan grubu. Ama sonuçta böyle yaşanması gerektiğini düşünmüyoruz. Çünkü bir kere küresel ısınmanın ana sebebi hayvan kullanımı, yağmur ormanlarının yakılmasının sebebi, kesilmesi, hayvan kullanımı, denizlerin, okyanusların kirlenmesinin ana sebebi. Çünkü o kadar çok dışkılıyor ki hayvanlar. 65 milyar her yıl üretilen ve kesilen. Yağmur hayvan kullanımı, dengesiz insan sağlığını bozan ve sağlık sektöründe bu kadar çok paralar yatırılmasının ana sebebi aslında hayvan kullanımı. Biliyorsunuz o deminden böyle bahsettiğim insan için çok zararlı olduğunu düşündüğümüz şeyler. Sağlık sektöründe bir sürü paralar yatırıyor. Bir değil, boş boşuna o sektörde bir sürü paralar yatırmak zorunda kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani açık kalp ameliyatları yapıyorlar, göz ameliyatları yapıyorlar. Ne bileyim şeker için bir sürü ilaç kullanıyorlar. Şeker hastalıkları çok pahalı bir şeker mi? Murat Kınıkoğlu'nun birinci tip mi? Tip 1. Genetik olarak. Ama Murat Kınıkoğlu'nun ana sebebi, birinci sebebi hayvansal değer. Evet. Size de diyet olarak Murat Kınıkoğlu'nun videoları da var aslında. Seyredebilirsiniz. Şekerle ilgili tip 2'nin ana sebebi yani bizim arkadaşlarımız veganlığa geçtikten sonra tansiyon ve tip 2 kolesterolleri ilaçları bırakan insanlar var. Yani bunun için bir sürü paralar harcıyorlar, bir sürü iğneler vuruluyor. O iğneler çok pahalı. Evet, çok ciddi anlamda ondan sonra göze vuracak gözler. Yani bir sürü bununla ilgili böyle zincir. Bunların hepsini önleyebilmemizin bir yolu var. Vegan olmak. yani aslında başta hayvanların da yaşamak isteyen canlılar olduğunu fark etmek ama aynı zamanda aslında bize de bir süre sonra fark edeceğiz hem sağlığımıza hem çevre boyutuyla her şeye faydalı olduğunu yani bunun bir sonucu olarak aslında çok etkisinin olduğunu fark edince bundan birkaç yıl sonra artık insanlar bunu ciddi gündeme alacak. Hatta dernekler, ülkeler bunu teşvik etmeye çalışacak. Evet. Temelinde ama hayvanlara kötü davranmak.
helal olan hayvanları tüketeceğimi düşünüyorum aslında bakarsanız. Ama kesinlikle bu vegan Yani ya zaten biz sizi direkt böyle vegan biz bir şekilde evet. kesinlikle ben de şey yapıyorum. İşte gereksiz olup olmadığına nasıl karar vereceğiz? Sorun orada kaynaklanıyor. Yani bizim aslında hayvan kullanımına ihtiyacımız yok. Vücudumuz bunu istemiyor. Biz şey veriyor, zarar veriyor. Yani gereksiz yere biz zaten hayvanları kullanıyoruz. Alışkanlıktan. Ben biraz şeyden dolayı. Yani çölde olsak, Allah adına üniversite olduğunu Evet, düşünüyorum. yani- Helal kıldığı için de bir Aha. bilgim olduğunu düşünüyorum. şey demiyor, kullanın demiyor. Biz kullanmadığımız zaman haram bir şey falan mı istiyoruz? İstemiyoruz. İşte sonra vicdan. Yani Allah bize vicdan da vermiş. Vicdansal olarak hayvanlara zarar vermeyin diyor. Ya bana kul hakkı, kul değil mi? Hayvan da onların kulu değil mi? Yaratanın kulu değil mi? Onu da hayvan Allah yarattı. Ya sonuçta. Hatta hayvan kelimesinin Türkçe hay kelimesi Allah'ın 99 isimlerinden bir tanesi. Kendi ismini de vermiş. Öyle sesleniyoruz. Yani Allah'ın ismini sesleniyoruz. Dolayısıyla ona zarar veriyoruz. Yani yani biz bitkisel olarak tamam dağ başında kalırız, dağda kaçırır, koşullarımız çok zor olur. O zaman hayvan tüketebilirsiniz. Doğru. Ben doğal hakkım. Ama evet kabul ediyor. Hepsi daha var. Şu an devam ettiğimiz hayvan kullanımı onları Damak tadı. bir yerde tutuyoruz, suni olarak bölüyoruz. Mesela şu an çalışmıyoruz. Doğasına da uygun. Kafaları yerleri istediği kadar yaklaşıyorsun. Aslında o hayvan nasıl doğada gezmek üzerinde yani. Bir yerde tutulmak, sürekli insan eliyle sağlamak üzerine değil. Hayatta kalmak için zorunda olmadığımız sürece aslında yaptığımız bütün hayvan kullanımları aslında gereksiz yere yaptığımız için üzerine düşünmemiz gerektiğini Yani gerekli olan gerekli veya gereksiz konuşmasını aslında orada yapmamız gerekiyor. Yani bizim aslında ha? Türkiye'de Osmanlı kültüründen dolayı Abi bir sürü zeytinyağlılarımız var. Ekmekler var, zeytin var. yani bu millete biraz aşılamak Ama biz anlamıyoruz artık. Yani biz artık bizi birileri zorla orada ha evet. Türk milleti gerçekten Dünyada da öyle. Çin'de de köpek yiyorlar. Biz köpek yemiyoruz. Yani ki fare yiyorlar. Evet, onlar her şeyi yiyorlar yani. Fransızlara göre de. Fransız Onlar evet. Salyangoz falan. çok Biz acayip daha değişik, vicdanlı bir tatlı. ulusuz aslında onlara göre. Yani Biz üzerine düşünüyoruz. Allah hayvanları sadece helal kıldıklarımızdan ama zor durumda kalırsanız domuz da tüketebilirsiniz de diyor. Öyle bir ayet Öyle de var. bir ayet de var Çok yani. olmamak şartıyla. Çok olmamak, hayatta kalabilmek kaydıyla. Sonuçta hayatta kalabiliyorsak diğer hayvanları da tüketemiyoruz. Evet. Şunu demek istiyorum. Bir üzerine düşünün bence Bize de oradan sorabilirsiniz tekrar. O sosyal medya orada yazıyor. Vegan sanat diye. Instagram yeni bir hatta şey de açtık. YouTube kanalı da açtık. Kanalı açtık. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz soru sorduğunuz için. Ha. Alper. Selamlarınızı iletiriz Instagram'dan sana. İsmini Ahmet Kaçatacağım. Görüşmek üzere. Ben de sizi Instagram'da gördüm. Ya Hatta görmüş. vegan Ha. merdiveni falan. Evet, seviyorum ben de. yasalda. Hatta dün galiba hatta baktım sizin fotoğrafınızı görmüş. Sizin hani Ha. hatırlamıyorum da. Bana yani ya dediğim gibi büyük konuşmamam gerekiyor tabii ki ama ben vegan olabileceğimi hiç yani düşünemiyorum. Çünkü kültürel hani toplumsal açıdan da mesela şimdi ben ne kadar vegan olarak yaşamaya çalışsam da okulda yemek yiyorum ama yemekler vegan değil. Pek çok okullar hangi üniversite? Hacettepe'deyim. Hacettepe'de vejetaryen var, vegan yok. Evet. Evet, Ya da maalesef. mesela aile Aslında içinde de Hatay Üniversitesi'nde öyle bir şey yaptılar. Yani 2 tane çocuk yaptı. Çok zor değil. Çünkü insanların artık hayvansal ürünlere alerjisi olduğu için hatta devlet de bunu desteklemeye başladı. Aslında içindeki içerik bilgisi vermeye çalışıyor restoranlar. Döner Sarmaye'ye yazı yazdılar. Bizim bitkisel hayvansal ürünlere alerjimiz var. Bize vegan menü çıkarır mısınız diye çat diye çıkardılar. Aslında zor değil bunlar. Evet, yani zor değil politik ama- olmadığı için bu konu. Yani öyle işte yok dilekçeler, Ha. imza kampanyalarına falan da Abi gerek yok. hastayım yani alerjim var. Ben orada yiyemiyorum ve sokak en az şeyde... bir 20 kişilik aslında çıkarmak zorunda. Zorunda, Dediğim gibi, evet. Laktoz alerjisi örneğin çok yaygın. Evet. O kişiler kendi yemeklerini kendi hazırlıyor. Zorla zor bir
şekilde... Siz de Hacettepe'de arkadaşlarla bulaştırabiliriz isterseniz. Ya dediğim gibi destek olurum ama vegan olur muyum onu gerçekten bilmiyorum. Yemekhane ise çözmek için yardımcı oluruz. Ya şey Ama mesela- onun dışında da zaten aslında hani vejetaryen menüde de bilgi alabiliyorsunuz. İçinde ne var diye sorabiliyorsunuz. Ya şey, Üç seçeneği yemezsiniz de iki seçeneği. vegan yemek yerim ama şey vegan olmak konusunda mesela benim arkadaşım vegan. O şeyde hani bir dönem şey hatta YouTube videosu falan hazırlıyordu işte soya sütü falan kullanarak ya da Evet. işte Hindistan cevizi sütü falan kullanıyordu. Tabii lütfen. Broşür de verirsek ya. Bir tane vegan arkadaşım vardı. Onu Siz da- de vegan olacak mısınız? Ben değilim ya. Peki hayvan kullanımının bir sömürü olduğunu farkında mısınız? Biliyorum, evet. Evet. O zaman da vegan olmak gerekiyor. Onu da biliyorsunuz. Ha. Ben bunu öyle Tamam. Bize ulaşırsanız oradan çok seviniriz. Takip edersiniz. Kahvaltılar düzenliyoruz, piknikler düzenliyoruz. Eğer gelirseniz ücretsiz şey yaparız, beraber otururuz, vegan arkadaşlarla da konuştururuz sizi tekrar. Elimizden geldiği kadar ikna etmeye çalışırız. söyleyeceğim şimdi. Tamam, çok teşekkür selam ederim. söyleyin. Kolay Görüşmek gelsin. üzere. Maddi açıdan vegan olarak yaşamak sizi de peki zorluyor mu? Biz fakiriz Tam ya. tersine. Fakir. Abi çünkü Yani aslında öyle bir bakliyatlar şey yok. ucuz. Hı. Ya bir kilo bakliyat, nohut, ben bir kilo nohut bilebiliyor muyum ya günde? Yiyemiyorum. 6 lira abi. Ya ben onu haşlıyorum. Bana maliyeti 6 lira. Ben onu 2 gün Zaten tüketiyorum. asıl temel ihtiyacımız olanları aldığımız gıdalara bakarsak Ya baklagiller, zaten bildiğim tahıllar, kadarıyla mantar, sebze, baklagil meyve. ve etin şey oranları aynı. Çok, Yani, evet. protein oranları aynı diye biliyorum. Şöyle isterseniz tuzda böyle bir protein oranları var. Bir de şöyle bir beslenme şeyimiz, zincirimiz var. Bunda fotoğrafını çekebilirsiniz isterseniz. Bunun sitesini, web sitesini isterseniz verin. Ücretsiz. Bitkisel besin tablosu diye Google'a sorduğunuzda bu herkes geliyor. bunu indirebiliyor, kullanabiliyor. Serbest. Besin tablosu. Günlük ihtiyacın olan miktar da yazıyor. Mesela protein 40 için gram. 46 gram. 46 gram protein, 2 avuç kabak çekirdeği. Yediğim zaman aslında ben tamam. Ya işte şey O soya sütü hani normal alışkanlıklarımızı için gerekebiliyor. Örneğin ne bileyim puding yapacağım. Evet, ya da kahve. Çok ucuz evde yapabileceğin şeyler var. Vegan mısın diye bir sayfada da belirttik. Bir YouTuber var mesela. Çok en ucuz evde nasıl vegan yoğurt yaparım. Evet, Vegan her gün video atıyorum bu arada. Vegan süt peynirler yaparım. falan da var hani. 100 gramı 6 lira şu anda Trakya çiftliği. Çok pahalı değil. Çok dönem pahalı şey, değil. Yani, Çok pahalı değil. Güzel misin değil de gerçekten merak ettiğim için araştırmıştım. Aslında dediğiniz gibi sağlıksal açıdan da yani faydası çok fazla ama Tip 2 şekerin ana sebebi Kalp rahatsızlıkları. kalp rahatsızlıkların, hiç kalp krizi geçiren bir hayvan gördünüz mü? Görmediniz. Kalp rahatsızlıklarının ana sebebi, kolesterolün ana sebebi, karaciğer sirozun ana sebebi, çünkü iltihap üretiyor vücut. Yani o doymuş yağı eritebilmek için iltihap üretiyor. O iltihapta kanı temizleyebilmek için karaciğer daha fazla çalışıyor. Dolayısıyla şişmeye başlıyor, şişme yapıyor. Sirozun ana sebebi, yani Murat Kırıkoğlu'nu zaten seyretmişsinizdir herhalde. ya büyük ihtimal Şurada belgeseller de var. Bunların fotoğrafını çekebilirsiniz isterseniz. Bu mesela Game Changers bu sene çok moda olduğu için sürekli söylüyoruz. Sporda veganlığa geçen sporculardan bahsediyor. Dünyanın en ağır kaldıran adamı, en güçlü adamı 500 kilo kaldırıyor vegan. bunu bilmiyordum ya. Hatta soruyorlar boksör, ona, Türk boksör. ya bu kadar öküz kadar güçlü nasıl boğa kadar Ya mı? boğa- İngilizce olduğu için yanlış çeviriyorumdur ya. Boğa kadar güçlü Şurada nasıl bir oluyor biliyorsun? kitaplar var. Boğa ne yiyor diye soruyor. Arkada da Boğa ne yiyor? Goril, kocaman bir hayvan, fil. fil, zürafa. Yani aslında kemiklerin bu arada o belgeseli seyrederseniz gladyatörleri de vegan besliyorlarmış. Doğrudur. Çünkü Bitkisel. evet İşte kemikler dediğim daha gibi sağlam biraz oluyor. da yani tabii sağlık boyutundan Çok damak tadı. damak tadına Damak tadı. zevke baktığımda gerçekten ya Emin bu olun aynısını 40 gün, yapıyorsunuz. evet. Sadece biraz böyle pratik ufak tefek şeyler yani mesela. 40 gün ya. 40 günlük bir diyet. Yani. Bu bak Sevdiklerimizden hani her gün mesela vegan lahmacun var. Vegan restoranlar var. Broşürü de yazdık. Belki gitmemişseniz tavsiye ederim. Yakında da var. Gabo var. Pazar günü gerçi Bahçeli'de kapalı. pazar günü kapalı. Bahçeli 3. caddede. Çok katlı otoparkın Mantısı hemen var. arkasında bir kız yurdu var orada. Zaten Mantısı var. Benim Sen- mantısı örneğin
vegan. Evet, Yani ve çok soya ucuz. koyuyorlar. Evet. Onu işte kendiniz bir sos yaparak hemen gayet lezzetli bir şey yapabiliyorsunuz. Bizim kültürümüzde az önce bir yere bahsediyorduk. Aslında bütün zeytinyağlı ev yemekleri. Evet. Ve hani çok yakınız yani. Uzak değiliz. Akdeniz mutfağı dediğimiz mutfak belki kısmen şey yapabiliriz. Bütün yemeklerimizi tereyağı koymadan zeytinyağlı ve aynı şekilde yağ ile yaptığımızda aslında bitkisel beslenmiş oluyoruz. Tabii veganlık sadece beslenme değil. Yani bir hayvanı sadece yiyecek olarak ya da yiyecek kaynağı olarak değil, Hayvanlara yapılan tüm zulümlere. evet, onları çünkü mal olarak görmediğimizde artık derisi de ne oluyor? Bizim için kıyafet olmuyor. Ya da hayvanat bahçeleri Bu bizim da için Dünya artık Sağlık Örgütü'nün vegan dengeli bir vegan beslenmenin dünyadaki en iyi beslenme şekli olduğunu anlatan şeyler, broşür. Onun da fotoğrafını çekerseniz eğer. Kanada'da mesela sütü yasaklamışlar lisede, biliyor musunuz? Doğru. Laktoza şeyde kadınlarda bir taraftan da okuyamadılar herhalde. kadınlarda göğüs kanserinin ana sebebi, erkeklerde de hatta genç yaştakilerde nasıldı? Erken Erken olgunlaşma, yani kadınlarda erken erkeklerde de kıllanmaya sebep oluyor. Bundan dolayı bu Kanada Sağlık Örgütü şu anda okullarda süt vermeyi Çünkü yasakladılar. aslında başka bir canlı için olan bir Evet. sıvı süt. O canlı için uygun. Yani hormonu ona göre çok yüksek oranda büyüme hormonu var. Çok hızlı büyüyen bir canlıdır inek. Ona uygun. Bizim için olduğunda bizim sistemimizde sorunlara yol açıyor. Bazı kanser türleri ne sebep olabiliyor. Ve aslında en önemlisi biz onun yavrusu için olan sütü ne yapıyoruz? El koyuyoruz. Yani Onu yiyecek olarak görmeyi bırakıyorsunuz. Onu mal olarak görmeyi bıraktıktan sonra o yüzden zor olmuyor. Hani baştan sanki her şeyi değiştireceğim diye düşünüyorsunuz. Artık öyle bakmamaya başlıyorsunuz. Markette artık şeye bakıyorsunuz. Hani bitkisel yiyecek algıda seçicilik, artık vegan olduğunuz zaman artık hayvansal ürünleri değil de hayvansal olmayan ürünleri seçmeye başlıyorsunuz. Şeyi Bununla merak ilgili çok ediyorum. siteler de var aslında. Çok kolay. Kişisel bir merak ettim. Kaç yıldır vegansınız? Benim 5, bizim 5. Benim hep 5. Harfleri biraz daha önden hani böyle yuvarlak 5 diye. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz Kolay teşekkür gelsin. ederiz. Çok sağ olun. Sizin isminiz neydi? Türker. Çok Türker. memnun olduk Türker. Ben Onur, Alper. Memnun Bize oldum. ulaşırsan telefonumuzu da verebiliriz ya da Şeyi aldım. Instagram'dan broşürü aldım. ulaşabilirsin. Hatta zaten Türker. Instagram'da görmüştüm. Onun için Gördüm. geçerken gördüm. Şey Ha, yaptım. çok baktım. Çok sevindim. sevindik. Yurtta mı Kolay kalıyorsunuz gelsin. orada? Evet, yurtta. Vegan KYK'lılar diye bir Instagram sayfası var. Doğru. KYK'da değilim ya ben. Ha öyle mi? Daha Yani kolay hayır belki. KYK'da Mutfak var mı sizin? Maalesef. yok mu? Ha. Onlar da pratik çözümler üretiyorlar. Konserve baklagil alıyor. Yaptığı salatayı üstüne atıyor Evet. mesela. Yaylanın paketleri çıktı böyle. İşte Evet, hazır bulgur ısıtmak pilavlı için. şeyli. Isıtmadan hatta galiba sıcak suda bekletiyorsun. Hemen hazır. Böyle pratik şeyleri de bize sorabilirsin. Hani belki biz çünkü baştan zorlanmıştık ama o zamanlar bu kadar ulaşabileceğimiz hem sosyal medya kaynakları yoktu. Böyle bize de sorabilirsin. Orada yazdığımız, önerdiğimiz sayfalara da bakabilirsin. Tamamdır. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkür Kolay ederiz. gelsin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.